Akran zorbalığı da eşit ilişkilerde, yani arada birkaç yaş fark olsa bile birbirine zorbalık uygulamak demektir. Şimdi böyle rekabetçi bir ortama biz her şeyi önüne serdiğimiz çocuklarla nasıl hazırlanacağız? Evet. Hadi nasıl hazır? Aynı şeyi. Çünkü şöyle bir dilek diliyoruz biz. Bütün girin Instagram'a, bütün işte yaş günü kutlamalarının postunun altında hep şey görürsünüz. Saçının teli yere düşmesin, ayağına taş değmesin. İşte Öyle bir hayat değmediği var mı ya? sürece bu Böyle çocuk oluyor. da elini hiçbir işe değmeyecek. Çünkü kazanmayı bilmiyor. Bakın ben bunu yazdım yıllar önce. 18 yaşına gelmeden önce bir gencin kazanması gereken beceriler. Kendi kendine yol bulması. Para kazanmayı öyle ya da böyle bir şekilde öğrenmesi ve para idaresi konusunda da deneyim kazanması. Şimdi bana diyecekler ki ama hocam şartlar öyle değil. İşte öyle değil diye bu şartları biz yarattık. Kendi hapishanelerimizi biz yarattık. Tabii. Biz Bunu yarattık. akılla izah. Evet. Hocam ben özür dilerim. Şeye de inanamıyordum. Çok denk geliyordum. Mesela 19-20 yaşında bir genç erkek tırnağını kesemiyormuş. Bravo. Şaşırmayın, çok yaygın. Hayır. Çok Annesi denk kes- geldi. Çok yaygın. Ve çok sinirlendiğim bir şey, feci kızdığım bir şey. Mesela ayakkabı bağlıyor. Evet. Hani geçtim ben, iş hayatına atılacak da, çalışacak da falan. Şimdi bunlar o kadar önemli done ve veriler ki aslında ebeveynin ondaki eksikliğinin ve etkisinin belgesi olarak. Ya senin çocuğun tırnak kesemezse, senin çocuğun ayakkabı bağlayamazsa, senin bundan beklentin ne olabilir zaten? Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani izleyen, denk gelip izleyen öğretmen arkadaşlarımız varsa son 5-6 yıldır feryat ediyor öğretmen arkadaşlar bakın. Anaokulunda, yuvalarda, ilkokula başlayan çocuklarda motor gelişim berbat. Ne demek motor gelişim? Ne demek? Kaba motor. Kaşık çatal tutmak, kalem tutmak, o Temel kaşığı beceriler yemeğini yani. ağzına götürmek. Berbat mı? Yapamıyor. Tabii. Çünkü Korkunç. anne ya da Yapamıyor. anneanne yediriyor. Evet, çenesini tutup biz yediriyoruz. Tabii, Çünkü tabii. bizim gözümüz doymadığı için, o çocuk onu yedi, karnı doymuştur diye ikna olmadığımız için çocuğa bir an önce yedireyim, onu beslediğimizi zannediyoruz. Bedensel beslenme hiçbir şey. Ruhunu besleyemiyorsanız eğer bir çocuğun, Tabii. onu geleceğe hazırlayacak malzemeyle donatamıyorsanız, dışarıya saldığınızda toplumun üzerine, hepimizin üstüne işte oturan, hiçbir iş yapmayan, hiçbir işi kendine layık görmeyen, girmek istese de tutunamayan çocuklar yetiştiriyoruz. Çok büyük bir rakamdır bu, 6,5 milyon Ben- çok hocam. bir Evet. işsizler ordusudur. Şimdi herkes, tabii çok affedersiniz, herkesin en iyi üniversitelerden bir şekilde mezun olduğu, herkesin mühendis, herkesin öğretmen, herkesin işte işletmeci olduğu bir yerde O apayrı bir problem. kimse bir işi beğenip de Tabii, bravo. o işe O de da var. girmek istemiyor. Tabii, Yani beğenmiyor, herkes CEO şartları olmak beğenmiyor, istiyor, işi müdür beğenmiyor, olmak. parasını beğenmiyor. Bu dönemin en tehlikeli yanı nedir biliyor musunuz? Emeği, alın terini değersizleştirmiş olması. Bravo. Beklemeyi, çaba göstermeyi, ama biz Ter şimdi dökmeyi. medyada kolay yoldan kazanılan paraları görünce insanların, niye kaptırıyoruz biz çetelere çocuklarımızı? Çünkü bunu vaat ediyorlar. Bravo. Aykırı Harika. özelliğinle bana gel diyor, bak sana her şeyi veririm. Biz de kendimizi paralıyoruz. Bu çocuklara ne oldu? Bu çocuklara ne oldu? Çünkü bu çocuklar burada, bu tehlikeli mecralarda bunları gördüler. Görüyor. Şimdi dün Avrupa ülkelerinde sanıyorum bu şeylerden, platformlardan, öyle diyeyim ben, işte medya platformlarının içeriklerini artık kontrol edip, bakın İngiltere almış bu kararı, dün haberlerdeydi. Bizim halkımıza ve gençlerimize zararlı yayın yapamayacaksınız ve bize hesap vereceksiniz. Doğru. Gibi bir karar almışlar. Doğru. Müthiş. Şimdi biz külliyen ya evet ya hayırcıyız ya. Yasaklayalım, sansür. Hayır. Kontrol edelim. Doğru. Yasaklayarak varamayız. Burada yasaklarsınız, öbür yerde başka bir şekilde. İnsan böyle bir canlı çünkü. Evet. Yasaklayalım değil ama benim şartlarıma, benim insanıma ve benim çocuğuma zarar vermeyecek şekilde yayın yapacağız. Başka yolu yok. Yolu yok. Hocam Bir 14 de, bir de yaşında mesela şeyi de söyleyeyim hocam. Ben kendimden biliyorum. Şimdi biz mahallede büyüdüğümüz için orada şöyle bir Mahalle avantajımız kültürümüz vardı. Ortaklaşa etkileşim söz konusuydu. Evet. Adab-ı maşeret, mesela büyüğümüzün karşısında bacak bacak üstüne atmamak. Biri gelince ayağa kalkmak. Ayağa büyük kalkmak gelince. gibi. Bu topyekün o mahalleler aslında bir eğitim merkezi. Çok güzel. O kalmadı. Şimdi orada mesela ben ilk çıraklığa başlamıştım. Benim Fındıksare'de Ömer Seyfettin de senin gittiğinde elektrikçi Ferhat vardı. Niye ben de çalışmak istedim? Çünkü okula gidip çıraklık yapıyorlardı.
ben camdan bakmaktan utanıyordum. Çünkü onlar onu yapıyordu. Ben de onlara icabet etmek Evet. istedim. Yani herkes Çok de güzel. birbirine örnek oluyordu. Dolayısıyla çok genç yaşta, çok küçük yaşta sorumluluk almayı öğrendim. O bana ne getirdi? Şimdi Ferhat'la babasının ilişkisini gözlemledim. Oradan da farklı çıkarsamalar çıkarttım. Yani aslında Hep model. her şey kelebek etkisi gibi birçok Çok doğru. şeyi etkiliyor, davranışlarını etkiliyor falan. Bu da senin gelişimine hizmet ediyor. Şimdi Bunu okulda öğretemezsiniz işte. Bu mahalle kültürünü. Hayatın içinde bu öğreniliyor. deneyimi evet. okulda hafta öğrenemez. sonları genç adamız, gençken insan daha çok uyuyor ya. Evet. Hafta sonları bazen 11'e kalıyordum benim uykum. Gencim. Bu arada da film çekiyorum 16 yaşında bile yani. Annem o şeyi açardı, elektrikli süpürge. Evet. Evde. Böyle çat çat. Anneanneme şikayet ederdim. Derdim ki ya annem de bir uyuyacağım, uyutmuyor. Hayır, uyumaman lazım diye yapıyormuş bana onu. Kalk oğlum. Tabii. Yani ayıp. Hayat akıyor çünkü dışarıda. Açıyor. Bir de Yatılır mı bu kadar? Hayır, bir de şunu diyor. Şimdi anneannen kalkmış evde. Ben kalkmışım. Kardeşin kalkmış, baban kalkmış. Ayıp. Şimdi bunlar aslında bir bütünü Temsil ediyordu, doğru. besleyen farkındalıklar. Bunları biz bu cehaletimizle aile kültüründen, normal mahalle kültüründen öğrenerek bu hayatta mücadeleyle şu ana gelebildik. Orada usta çırak ilişkisi de var. Şimdi Çok ben kıymetli. şeye de inanamıyorum. Bu nasıl bir kafa mesela? Bir taraftan ahkam kesip her şeyi bildiğini iddia edip eleştireceksin. Bir taraftan da evden çıkmayarak annen besleyecek. Devamlı dolabı açacaksın, bakacaksın ne yiyeyim diye. Şimdi İşin gerçekten yok, gücün yok. Bu nasıl çalışmak olur? isteyen bir kitle var ve gerçekten iş bulamıyor. Onları tenzih ediyor. Dünyada ciddi bir kriz var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Global bir ekonomik krizdeyiz. Savaşlar kapımızda, işte iş yerleri kapanıyor. Bunları biliyoruz, bunları kabul ediyoruz. Fakat çalışmak istemeyen grup. İstemeyen, Tabii, onları konuştuğumuz konuşuyoruz o Yani zaten. aile bana Beğenmiyor. baksın. Evet, babamın durumu var, ailemin durumu var. Bana baksın. O kadar kızgınım ki bunların hepsini etüt ettiğim için çıldırıyorum. Şimdi bakın o söylediğiniz mahalle kültürünü maalesef bitireli çok oldu. Tabii, tabii. En iyi deneyim de o ve biz artık çekirdek aileyi bile geçtik. Minimal hayatlar yaşıyoruz. Herkes odasında, kendi odasında ve takılıyor. herkes kendi ekranında. Doğru. Hep anlattırırım. Evet. Hep. Gel kızım. Bileyim. Çok. Bilirsen Nerede olduğunu önünü bileyim, alabilir. arkadaşlarını bileyim. Konuş kızım. Hata hepimiz yaparız. Evet. Yanlış yaparsın. Bravo. Yanlışa itilirsin. hele kız çocukları için. kandırılırsın. O yüzden mesela bana her şeyini anlatır. Bravo, süper. güzel. Yani ben işte bunu çektim. Mutluluk oyunları, sosyal medyada mutluluk oyunları. Dikkat ediyorsunuz herkes mutlu. Herkesin Tabii. evi derli toplu. Yalandan Kimse hasta sanal değil. mutluluk. Herkes iyi. Herkes en iyi adamla, en iyi Mükemmel. kadınla Çok evli yapay filan. hocam, çok. Şimdi ama bunu gören genç, Doğru. bak onlar yapıyor, ben niye Evet, ben de yapamıyorum? oturduğum yerden Peki bunu o zaman yapabilirim. nasıl yapabilirim? Buna giden uzun bir yol varken kestirme yol. Oradan o çeteye, buradan bu Tabii. oyuna. İşte zararını İllegale görüyoruz. 13 bulaşıyorsun. yaşında çocuğumuzu intihara yönlendirebiliyorlar. Ya da gel sana silah verelim ya da annene babana Kimlik zarar kazan, veririz. titrin olsun, Bilmem parayı ne bul. ederiz. Bir şekilde bu çocukları aradan, o sürecin içinde aradan alıyorlar. Bizim işte burada evde diş macunun ortasından sıktın. Yok yatağını kapatmadın, kitabını üst üste koymadın. Bunları geçelim artık. Bunlar çok eskide kaldı. Doğru. Biz bu çocukla sağlıklı iletişim kurmayı, anlamayı ve kendimizi anlatmayı öğrenemezsek olmaz. Hocam günün en Korkunç dehşet, bir rakam. en çarpıcı haberlerinden biri geliyor. 14 yaşında küçücük bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yaşı 14 ama yaptığı eylemle Ya. filmlerden izleyerek öğrendi ve uykusunda babasını öldürdü. İçinde pek çok detay barındıran bir haber de hocam ama bizim konuşmamız gereken şu 14 yaşındaki bir kız çocuğu izlediği filmden eldiven taktığında elinde barut izi kalmadan babasını öldürebileceği bilgisine sahip. İşte Ve buna cesareti var. şimdi program başladığından beri konuştuğumuz bütün detaylar var bu haberde. Çok enteresan bir denk geliş bu. Kötü olumsuz görüntülere maruziyet var mı? Var. Var. Aile içi iletişim sorunları var mı? Var. Var. Çocuğun öğrendiği yanlış rol modeller, gördüğü yanlış rol modeller var mı? Var. Peki bizim burada bunları göreceğiz. Evet. Söylediğim gibi dışarıdaki bütün olumsuzluklara karşı her şeyi koruyamayız ama biz tedbirli olmak zorundayız. Evde silahın, bireysel silahlanmaya karşı çıkıyoruz mesela. Silahın ne işi var? Bu çocuğun ulaşabileceği ne işi var? Benim babam askerdi ve silahı vardı. Şimdi o silahın nerede olduğunu kimse bilmez bizde. Normali o zaten. Bakın silahın nerede olduğunu kimse bilmez. Şimdi 14 yaşında bir
genç kızın o silaha ulaşabilmesi ayrı bir şey. Babasını öldürecek şekilde koşullandırılması ayrı bir boyut. Yani şimdi 14 yaşında çocuk belirli bir cezayla bir şekilde Evet. muhatap olacak. Ama şimdi burada bir ailenin hayatı bir şekilde bitti ve asıl sıkıntı bu genç kızın bundan sonraki hayatında sürekli böyle bir travmayla, böyle bir olaya karışmış olmakla ve belki siciline işlenmesiyle yaşayacak olması. Şimdi topluma kimi kattık biz bu durumda? Herhangi bir adli vakada, daha önceki haberimizde o üniversitede birbirini bıçaklayan gençlerde haberi verirken ne dediniz? Daha önce de bir Suç kaydı var. Tabii, vardı. İki tane, evet. Şimdi bitti işte, bu en büyük cezadır. Şimdi bir aile işte her şeyden haberdar olamıyoruz ya. Tabii. Belki erken yaşanmış bir partner ilişkisi. Tabii. Belki ailenin inancına, düşüncesine, tavrına ters başka bir arkadaşlık ilişkisi. Belki madde kullanım, bilemiyoruz. Belki Tabii. hakikaten hiçbir şey yoktu. Bazen maskeli depresyon dediğimiz bir şey vardır. Kişi normal hayata çok bağlı gibi gözükür. Çok keyifli gözükür. Her şeyi yapıyordur. Sosyaldir. Arkadaşları seviyordur. Ama o fark edilmeyen maskeli, ismi oradan geliyor zaten, maskeli depresyonda bir anda her şeyi değiştirebilir. Biz Bir anda. onu nasıl anlayabilir miyiz biz onu Çok zor. ebeveyn olarak? Çok zor. Anlayamayız. Yani iniş çıkışlar, duygusal savrulmalar, ara ara çok iyi hissetmesi, ara ara işte kendini depresif hissetmesi gibi iniş çıkışlar. Sürekli bir mutluluk hali, aşırı mutluluk hali ya da sürekli bir mutsuzluk hali, böyle bir dengesizlik, duygusal dengesizlikler. İpuçları verir ama işte çocuklukta da ergenlikte de bu hep ergenlikle de karıştırılır. Yani her zaman anlaşılmayabilir maskeli depresyon. Çocukları hiç korkutmamamız lazım değil mi? Bize her şeylerini anlatabileceklerini bilmeleri Şimdi gerekiyor. ay nasıl güzel bir şey söylediniz. Bakın şimdi biz çocuklarımızın yanlış şeyler yapmasını istemiyoruz. Evet, Yanlış şeyler yapmasından niye korkuyoruz? Zarar görürlerse diye. evet. Diyelim ki çocuklar yanlış bir şey yaptılar ve zarar gördüler. Biz çocuklarımızdan vaz mı geçeceğiz? Asla. Niye korkutuyoruz o zaman? Harika. Çok var o. Yanlış bir şey yaptı. Ne bileyim, olmaması gereken bir şey yaptı. Şimdi onu da bana söyleyemiyorsa ben hiç anneyim ve babayım dememeliyim. Değil mi? Bana bunu, bakın, en güvenli insan, en güvenli ortam ev, en güvenli insanlar anne, baba, abi, kardeş. Bunu kendi aile üyelerine söyleyemiyorsa ne anneyiz ne de babayız diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü gidiyor çocuk dışarıda, Tabii. ona zarar vereceklerini bilmesine rağmen buradaki korkudan o kadar kaçıyor ki Tabii. gidiyor oraya tam teslimiyetle kendini bırakıyor. Dolayısıyla lütfen anne babalar, ne yapmış olursa olsun, sonra işte çıkıyoruz Konuşun, kadın tabii. programlarında, yavrum başına ne gelmiş olursa olsun benim kabulümsün, sen yeter ki gel diye feryat Çok eden geç anneler ama. görüyoruz. Görüyoruz tabii. Bu noktaya gelmeden yanlış yapabilir. Biz mi çocuğumuzu sevmiyor muyuz? Bizim değerimiz o değil mi? Tabii. Yanlış da yapamaz mıyız? İnsanız biz, haşa, peygamber miyiz? Biz kimiz Tabii, yani? tabii. Ya yapacağız. Önemli olan bu hatayı benim kontrolümde, ben müdahale edebilecekken, ben yanında ve başındayken, hayatı onu Bilmem. öğrenirken bilebilmem. Yanlış yapabilir ama korkmadan, ya anne böyle demiştin ama baba bana bunu söylemiştin ama ben böyle bir şey yaptım dediğinde, sen ne, Allah seni kahretsin, seni istemiyorum, sen ne biçim çocuk, beni başkasına mı? yanında olsun. Şimdi bakın, başkasına rezil olmak mı önemli, çocuğumun can sağlığı ve güvenliği mi önemli? Tabii bu kadar. Bitti. Yanlış biz yapmadık mı? Yapıyoruz da. Üstelik de biz demiyor muyuz, insanlar bir şekilde doğru yolu bulsun. Şimdi bir de böyle bir şey var. Dün başka bir şey söylüyordu ve yapıyordu insan. Bugün başka bir şey. Aa, sen çok değiştin. Değişsin zaten. Evet, ne demek Yanlış ya? bir şey Değişir, yapıyorsa güncelleneceksin. değişsin. Güzel, doğru olana gitsin. Değişsin. Tabii Fikrini ki. de değiştirebilir. Sabit değiliz ki. İnsanlar 10 yıl önce düşündüğünden farklı düşünebilir. İnandığından farklı inanabilir. Zevklerimiz de değişiyor. Hem diyoruz ki doğru yolu bulalım, değişelim, hem de değişen insana tepki gösteriyoruz. Şimdi biz bu kızımızdan, onun özelinden baktığımızda bilmiyoruz. Belki maskeli depresyondaydı. Belki akran, öyle söyledikleri için haberlerde de yansıdığı için. Akran zorbalığında ben şunu söylüyorum, eğitime gittiğim okullarda da bakın. Zorbalık dışarıda da ileride karşılaşacağı bir şey. Yani biz bu çocukları bulunduğu okuldan almak, susturmak, sindirmek yerine, ya da Hayat kabul boyu var etmek o. yerine Öğrensin. güçlendirmek zorundayız. Tabii, bravo. Güçlendirmek de nasıl olur biliyor musunuz? Bakın, psikoloji çok önemli bir şey söyler. Şiddet ve zorbalık derin bir aşağılık duygusuyla ilişkilidir. Zorbalık uygulayan kişi bunu güçlü olduğundan değil, duygularını düzenleyemediğinden
ve hissettiği öz saygı sorunundan, yani kendisine saygısını ve sevgisini kaybettiğinden yapar. Dolayısıyla güçlü olan zorba değildir. Güçlü olan zorbalık yaptığı kişi olmalıdır. Dolayısıyla zorbalığa uğrayan çocuklarımıza, anne babalarımıza, bana zorbalık yapıyorsa ya da bir toplumda birisi zorbalık yapıyorsa bu benimle ilgili bir mesele değildir. Bu onunla ilgili bir meseledir. Ve çok ilginç, zorbalıkta aslında kişi, yani güç uygulayan, şiddet uygulayan kişinin kafası o kadar kaotiktir ve dengesizdir ki dışarıyı da kaotik duruma getirip dengede kalmaya çalışır. Buna gelmemek lazım. Zorbalıkla başa çıkmanın en güzel yolu bu. Onun tuzağına düşmemek. Sen ne aptalsın dedi. Evet, aptalım. De geç. Çocuk ebeveynin özgüvenini alır. Evet. Davranışlarıyla. Nedir o? Tembihlersin. Mesela biz de 3 tane çocuk büyütüyoruz. Diyoruz ki arkadaşına mı kalacaksın, bir yere mi gideceksin? Kriterler belirliyorsun. Diyorsun ki telefonunu aç. Evet, açık duracak. Ben aradığım Ulaşacağım zaman sana. şu bu falan. Şimdi yolladın, bunu sana sağladıysa senin güvenini kazandı. Sen ona bir daha onun alanlarını güven terkin ettiği için genişletebilirsin veya izin verebilirsin. Ama şimdi senin ona, şimdi arkadaşına git dedin, telefonunu açmıyor veya ağzı kötü bir alkol kokuyor ya bilmem ne yap. Senin artık ona Güvenin de izin kalmaz ki yani, şimdi İşte bu yine matruşkası aile var ilişkisi. yani. Aile ilişkisi. Ebeveynlerle de alakalı. Şöyle bir şey var aslında, orada kriter şu. Biz tabii çocuklarımızla o kadar keskin, böyle işte sınır koyacağız diye o kadar katı olabiliyoruz ki çocuk gerçekten arkadaşıyla görüşeceğinde bana diyor ki ben Merve ile kalacağım. Ama Merve de değil aslında. Telefonun açık olması da önemli değil. Şimdi güvenlik bir takım uygulamaları var. Bir kere herkes şunu bilir. Takip şeyi 18 uygulama. yaşına kadar her çocuk ebeveynin sorumluluğundadır. Ve ebeveyn her yerde onu takip etmek zorundadır. Tabii bu kadar ya. Net. Böyle şey olur. 18 Bileceğiz yaşa kadar. yani. Benim sorumluluğumdasın arkadaş. Senin velayetin bende. Dolayısıyla da takip, telefonla takip uygulamaları, madem teknoloji bizim meselemiz, teknolojiyi de Kullanmak olumlu lazım, kullanalım. tabii. Takip, neredesin? Kimlerle berabersin? Şeyden korkmayalım. Yani lütfen arkadaşlarıyla görüşelim. Hatta arada bir her şey yolunda mı diye aramaktan çekinmeyelim. Benim kızım 22 yaşında, nerede olduğunu biliyorum. Üniversiteye gidiyor, arkadaşlarıyla biliyorum. Ve gidiyorum, kendim alıyorum. Ona rağmen ya eşim ya ben, kızım her şey yolunda mı? Bir şeye ihtiyaç var mı diye sesini duymaya çalışıyorum. Bu kontrol, arama, hayır. Tedbirde misin, emin misin, bir sıkıntı var mı diye. Hele şu devirde. Evet, şimdi dolayısıyla biz şimdi şöyle bakarsak 13 yaşında bir çocuk her yere gidebilir mi? Gidebilir, evet. Ama nerede yaşadığına bağlı olarak gidebilir. Ahmet Binguzi işte gitti. Ne pazarıydı o? Kadıköy Pazarı. Salı Pazarı'na gitti. Şimdi, Burada evet. görüntüler duruyor. Evet, şimdi dolayısıyla ortamdan bağımsız düşünemeyiz ilişkiyi. Tabii. Hangi ortamda? Şimdi böyle bir negatif ortamdaysak, çok fazla da farklı kesimden insanlarla bir arada yaşıyorsak, o zaman ben önce bireysel olarak tedbirimi alacağım. Ebeveyn olarak çocuğumu her koşulda takip edeceğim. Gerekiyorsa bırakmayacağım ya da benle bırakacağım. AVM'ye mi gidecek? Ben de gideceğim. Ben buradayım. Uzaktan. Mağazaları geziyorum. Sen de arkadaşlarınla takıl ya dolaşabilirsin. Ha, orada tele- olduğumuzu bilecek ama- mi hocam? Bilecek tabii. Tabii ama Yani telefonunu aç. evet, şimdi bak, Ben sana ulaşacağım. bunu net ama çocukla konuşacağız. Tabii. Bak hayatım, Ayşe, Fatma, Mehmet. Bak ben sana aradığımda Allah ulaşmalıyım. Zorunda kalmadığım sürece aramam ama aradığımda ulaşamıyorsam bu hakkın Bir daha hakkın yok. yok tabii. Şimdi bunu hakikaten yapmak zorundayız. Tabii. Çocukla aramızda o güveni oluşturduğumuzda çocuk da kaygısız ve korkusuzca bizi arayabileceğini bildiği zaman ben o gerçekten Merve'lerdeyse Merve'de bileceğim. Bravo. Arkadaşı Alper'le, Ahmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le görüşüyorsa da orada bileceğim. Ama çocuklar da benim bunu bildiğimi bileceği için Aynen. en ufak Karşılıklı. yanlış yapamayacak. Diyecek ki aman şimdi bak annesi biliyor, başımıza iş Evet. almayalım.